Açık Görüş'e hoş geldiniz. Deyim yerindeyse Ankara'ya füze üstüne füze düşüyor. Tabirle söylüyoruz. Çünkü gündem gerçekten çok hareketli ve çok önemli başlıklar var. Sadece şu birkaç gün içerisinde gündemde öne çıkan başlıkları saymaya başlasak programımızın süresi yetmez. Ama hepsi de birbiriyle ilişkili ve birbirleriyle bağlantıları var. Başta İran olmak üzere İran gündemine bağlı olarak hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli gelişmeler var. Hem İran'ı hem dünyadaki yansımalarını hem de Türkiye'deki olayları konuşacağız. Önemli ifşalar var. Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı birbirine girmiş durumda. Ankara'da herkes kendi cephesinden birbirine deyim yerindeyse ateş ediyor ve ortalık toz duman. Önemli ifşalar, önemli açıklamalar hem siyasi partilerin gündeminde var hem sarayın gündeminde var ama herkes eli kulağında birkaç karar bekliyor. Eli kulağında beklenen kararlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı ve çok kritik. Bugün yarın o karar gelecek ve siyaset nasıl şekillenecek? Herkes o sorunun cevabını merak ediyor. Pek çok konu başlığı var. Ben girişi uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz Arslan her hafta olduğu gibi bizimle beraberler. Şimdi İran'la başlayalım. Çünkü birazdan anlatacağımız, konuşacağımız konu başlıklarının hemen hepsi İran'la doğrudan ilintili. Özellikle Ankara gündemindekiler. Doğan Ertuğrul, İran'da 32. gün geride kaldı. İkinci aya dönüldü ve bir taraftan Trump bir çıkış yolu arıyor. Amerika kamuoyu tepki gösteriyor. İşte İsrail'den gelen açıklamalar var. İran'ın duruşu var. Son durumu birkaç cümleyle özetleyecek olursak 32. günün sonunda İran'la ilgili karşımızda nasıl bir tablo var? Yani İran Savaşı'nda 32. günün sonunda önümüzdeki birkaç güne dahil edersek maalesef dünya bir kıyametin eşiğinde. Bu kıyamet ne? Eğer Trump iddia ettiği ve vaat ettiği gibi kara harekatı başlatırsa İran'a Hürmüz Boğazı'ndaki adaları işgal etmeye, İran sahasında topraklarında bazı bölgeleri işgal etmeye karar vermiş gibi görüyor. Onun için büyük bir yığınak yaptı. Bu geçen bir programda söylemiştim. Yani bu İslami literatürde Melhame-i Kübra diye bir şey var. Onun kapılarını açacak bir mesele. Çünkü İran'ın buna vereceği tepkinin çok sert olması çok normal. Bunu açıkça da söylüyorlar zaten. Şu an füzelerle yürüyen savaş bir kara savaşına dönüşecek ve o zaman Yemen'deki Husiler, Irak'taki Şii milisler de katılacak ve Orta Doğu zaten şu an yangın yeri, bir cehenneme dönüşme potansiyeli maalesef çok yüksek. Tabii bu arada bugün Türkiye'ye yeni bir füze düştü, ayrıntılarını muhtemelen konuşuruz. Hayır, füze fırlatıldı ve engellendiği açıklandı. Türkiye tabii ki savaşın her an eşiğinde gibi görünüyor. Ama önümüzdeki günlerde Orta Doğu'daki savaşın bir bölgesel savaş olması, kara savaşı olması ve o başlarsa eğer Türkiye'yi de bir şekilde bir vakumla içine çekme ihtimali var. O nedenle gerçekten herkes büyük bir felaketin eli kulağında, senin verdiğin başlıkta olduğu gibi olduğunu bence öngörmek mümkün şu an bulunduğumuz yerden. Şimdi bu felaketin başlaması 32 gün önce başlamasıyla ilgili gelişmeler malum herkesin bildiği. Fakat bitişi, önlenmesi nasıl olacak konusu çok karışık ve gözlerin çevrildiği adres Amerika, Trump ve Washington. Adem Yavuz Arslan, sizin oradan baktığınızda var mı bir umut ışığı bu kıyametin önlenebilmesi adına, yoksa giderek bu alev daha da büyüyecek mi? Valla o kadar çelişkili ki Washington, o kadar karışık ki saat başı şey değişiyor, söylem değişiyor. Yani bir taraftan Trump mesela bu sabah Hexet basın toplantısı yapıyordu Amerika saatiyle sabah saatlerinde. Sert vuracaklarını, arttıracaklarını falan söylüyor. Trump cephesi artık uzlaşıyoruz modunda, bir taraftan işte Avrupa'ya tepkisini arttırıyor. Hürmüz Boğazı'ndan bana ne yapıyorsanız yapın moduna geçiyor. Öbür taraftan İsrail diyor ki, İsrail'den çıkan haberler, evet biz askeri hedeflerimize ulaştık. Şimdi ekonomik hedefler sırada diyor. Öbür taraftan Amerika'dan yoğun bir asker transferi var. Her dakika özellikle de Amerikan içerisindeki Trump tabanının etkili olduğu haber siteleri ya da gazetecilerde özellikle bölgeye indirme birliklerinin transferiyle ilgili görseller falan yayınlıyor. Bir taraftan da George Bush uçak gemisi bölgeye gönderiliyor. Yani o kadar çelişkili ki her şey. Şimdi buradan ne anlamak gerekiyor? Buradan anladığım şey şu: Trump daha önce yaptığı şeyi tekrar ediyor. Daha önce yaptığı şey neydi? Müzakere ediyormuş gibi davranırken
saldırı başlattı. Bunu 2 kez yaptı. Şimdi üçüncüsüne hazırlanıyor. Benim gördüğüm, anladığım şu haliyle savaşı işte biz hedeflerimize ulaştık, rejimi değiştirdik, artık çekiliyoruz deme şansları yok. Çünkü bu durumda bütün Hürmüz Boğazı'nı ve Körfez'in öbür tarafını, işte Husilerin elindeki bölgeyi de tamamen İran'ın etkisine bırakmış olacak ve bu hem Orta Doğu için hem de dünyanın geri kalanı için çok büyük bir kabus demek. Çünkü olay sadece petrolle sınırlı değil. Yani gübreden yapay zeka için lazım olan temel bir takım kimyasallara, alüminyum piyasasından tutun. Yani o kadar hayati bir yer ki o Hürmüz Boğazı ve şu halle bırakma şanslarını düşünmüyorum. Ben o yüzden Amerika'dan gelen savaşın sonuna geldik. İşte biraz önce mesela borsa fırladı. Yani bu yönde bir haber alınmış. Pozitif yönde bir fırlama oldu. Ama bu çelişkili. Yani yarın Trump bambaşka şeyler söyleyebilir. Amerika yarın hava indirme tugaylarını göreve çağırabilir, gidebilir de. Bunun olmayacağı yönelik bir şey yok, değerlendirme yok. Ama şu itibariyle söyleyeyim. Mesela dünkü basın toplantısında Beyaz Saray sözcüsü şunu söyledi. Bizim zaten dedi ilk açıkladığımız takvim 6 haftaydı. 4 ile hafta 6, maksimum 6 hafta. 4. haftadayız. Daha 2 haftamız var dedi. Yani biraz da hani planlı bir şekilde gidiyoruz şeklinde bir söylemi de var. Washington'dan bakıldığı zaman açıkçası Trump'ın eğer stratejik olarak böyle davranıyorsa iyi yapıyor. Yani başarılı yapıyor. İyi yapıyor derken iyi anlamında söylemiyorum. Yani rolünü iyi oynuyor anlamında söylüyorum. O kadar çelişkili ve o kadar zikzaklı açıklamalar yapıyor ki herkesin kafası allak bullak. Şimdi kafalar allak bullak ve İran konusunda cevaplanacak çok soru var. Şimdi İran'la ilgili böyle o cevaplanacak soruları zorunda mıyız diyen bir Dışişleri Bakanı var Ankara'da. Şimdi o eksenimizi biraz böyle tekrar Türkiye'ye çevirerek yol alalım. Sonra tekrar dünya penceresinden, Amerika, İsrail ve diğer ülkeler penceresinden konuşuruz. Doğan Ertuğrul, şimdi Ankara'da biri geliyor, biri gidiyor ve çok hareketli. Bir taraftan da işte birazdan konuşacağız, Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasında çok böyle adı konmamış demeyeceğim ama artık adı da konmuş, dışarıya da taşmış bir kavga var, karşılıklı bir atışma var, mesajlar veriliyor. Şimdi Ankara'ya geçen hafta önemli bir ziyaret yapıldı. Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Fink Ankara'daydı. Başka ziyaretler ve başka talepler de var. Ve bu olayda Türkiye adım adım bir şeye doğru gidiyor, gitmesi isteniyor ya da bir şey Türkiye'ye giderek yaklaşıyor. O nedir? Yani Türkiye'den istenen, beklenen ne? Ve sarayda bu çerçevede İran'la alakalı yaşananların dışa yansıyan kısmıyla nasıl bir fotoğraf görüyorsun? Şimdi bu sözünü ettiğin çerçeveyi Trump çok sarih bir şekilde izah etti. Ne dedi? Erdoğan şahane bir lider. Öyle konuşmayı seviyor. Ben bayağı bir Trump taklitleri de görüyorum dünyanın farklı yerlerinden. Trump dedi ki Erdoğan şahane bir lider. Yapmasını istemediğimiz şeyler vardı. Yapma dedik. O da yapmadı. Şahane lider filan dedi. Tabii her gözler normal bir ülkede Erdoğan'a çevrilmiş olması lazım. Saraya çevrilmiş olması lazım. Kamuoyunun Trump acaba ne istedi? Trump ne kastediyor diye sorması gerekirdi ama tabii bu sorular sorulmadı. Trump'ın ve Amerikan yönetiminin İran Savaşı'nda Türkiye'den bir beklentisinin olmama ihtimali yok. Yani katmanlı bir sürü mesele var, bir sürü beklentisi var ama İran Savaşı ile ilgili beklentisi olması da çok normal. Bunun ne olduğu şu an meçhul, çeşitli rivayetler var. Yani o rivayetler arasında şu ana kadar savaşa dahil olmamış, Türkiye'nin sözünün geçtiği varsayılan Hamas'ın İsrail'e karşı saldırıya geçmemesinin de olduğuna dair iddialar var. Ankara kaynaklı iddialar bunlar üstelik. Ama Trump'a bir şeyler vaat edildi. Trump'ın şunlara karışma ya da şunu yapma dediği, Erdoğan da yapmadığı ortaya çıkıyor. Bu arada senin sözünü ettiğin ziyaret, Erdoğan'ın ziyareti işte böyle çok kısa geçiştirildi ama bağlamı çok önemli. Bir küresel sermayede 14 trilyon dolarlık bir yatırımı elinde tutan bir lider. Geçen bir şey gördüm. Türkiye'nin yaklaşık 15 katı büyüklüğünde bir sermayeyi elinde tutuyor Fink. Onun yönetiminde. Evet yani ve
gözden kaçan bir şey daha var. İsrail lobisinin en güçlü destekçilerinden bir tanesi. İsrail lobisinin en güçlü isimlerinden bir tanesi. Yani normalde sözüm ona bu kadar İsrail karşıtlığı üzerine Bahçeli'den Erdoğan'a, iktidar sözcülerden bilmem ne kadar meydanı boş bulduklarında İsrail falan diyorlar ama sadece bunu düşünün, İsrail lobisinin, dünyadaki İsrail lobisinin en önemli temsilcilerinden, en önemli isimlerden bir tanesi geliyor Erdoğan'la görüşüyor. Böyle bir bağlamda İsrail bölgeyi yakarken, hatta diğer taraftan Türkiye'den iktidar sözcüleri acaba Türkiye'de saldıracak mı derken, vay efendim zaten uzunca bir süredir bunun hesabı yapılıyor, arkasında sıra bize gelecek gibi halkı korkutmaya kalkan, çalışan bir iktidar varken böyle bir şey yapılıyor. Bu çok kısa, çok sıradan bir şeymiş gibi konuşuluyor ama normal bir ülkede bunun konuşulması gerekir. Yani gerçekten Trump Erdoğan'dan ne istedi? Yahudi lobisi adına hareket eden bu kadar büyük bir sermaye temsil eden isim Türkiye'den ve Erdoğan'dan ne istedi? Niye bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor? Bir sürü şey talep etmiş olması normal. Bunun karşında Türkiye ne istemiş olabilir? Türkiye Erdoğan'ın işte istediği, Trump'tan beklediği meşruiyet dışında sadece şeyi görmüştüm ben. Savaşın başlangıcında bu yana Türkiye'den 14 milyar dolar daha çıkmış Türkiye'den. Yani sermaye kaçıyor, Türkiye'den kaçıyor. Para istemiştir. Düz. Hiç böyle laf uzatmaya gerek yok. Erdoğan para istemiştir. Erdoğan başka bir şey istemiyor zaten. Yani onu nereden biliyoruz? Trump'la ben o sahneyi çok değerli buluyorum gerçekten. Hani Trump Putin'le bir dondurma yeme sahneleri var ya. Orada dondurma alıyorlar, birbirlerine dondurma ikram ediyorlar. Bunun parasını da sen verecek misin diyor Putin'e. Kendi yediği dondurmanın parasını soruyor. Espri düzeyine bakın, bakış açısına bakın. Erdoğan para istemiştir. Çünkü Türkiye'nin şu an en çok ihtiyacı olan şeyin o olduğu çok belli. Türkiye'den para da kaçıyor. Fakat bunun savaş bağlamı dikkate alındığı zaman önümüzdeki günlerde, üstelik demin sözünü ettiğim kara operasyonu başlarsa ki Adem'in söylediği gibi oraya kadar insan, o kadar binlerce Amerikan askeri, deniz piyadesi Pasifik'ten, Atlantik'ten oraya yığıldıktan sonra keşke yok efendim biz vazgeçtik zaten rejimi de devirdik filan deyip de geri çekilseler, ama bir kara operasyonu olacağı görülüyor. Bu kara operasyonu olunduğunda da savaşın ilk günlerinde de sanıyorum konuşmuştuk bunu. Savaşın gidişatına göre, kara operasyonunun niteliğine göre Türkiye'den bir şey beklememe ihtimali yok. Türkiye'nin oraya dahil olmama ihtimali yok. Bunu iki türlü görmek mümkün. Eğer iddia edildiği gibi başından itibaren İran Kürtleri, içlerinde PKK'nın uzantıları olarak bilinen PJAK dahil İran Kürtleri de İran'a karşı cephe açarlarsa, ki bu bir işte anlamında, özel yönetim anlamında talepleri olacağını da söylüyorlar. Dışişleri Bakanı yakın zamanda söyledi. Vay efendim öyle bir şey olursa biz müdahale ederiz. Erdoğan kendisi de söyledi. Bu müdahale olur mu olmaz mı ayrı bir mevzu. Bu iç kamuoyuna verilmiş bir mesaj olma ihtimali de bunun yüksek. Ama bu İran Savaşı'nın bu gidişatı ekonomik olarak Türkiye'yi çok net olarak ve çok ağır olarak etkilediği ve etkileyebileceği gibi, bütün dünyayı olduğu gibi, kara operasyonu Türkiye bölgedeki en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak ve İsrail Amerika koalisyonu, net olarak söyleyeyim. Bu konuda ısrarcıyım, defalarca söylüyorum. Türkiye'yi kendi safında o savaşa sokar. Bir şekilde sokar. Bu konuda tereddüt yok. Şu anki Türkiye'deki iktidarın İsrail bir taraf, ona da zımni olarak bir şey diyemiyor ama Trump'ın istediği bir şeye vermeme ihtimali yok. Bu istediği şey ne olur ayrı bir mevzu. Bu kamuoyuna ne kadar gizlenebilir ayrı bir mevzu ama son olarak şeyi söyleyebilirim. Savaş başladığı günden bu yana Türk kamuoyunda İslamcılar, iktidar cenahı başta olmak üzere inanılmaz bir Sünni-Şii tartışması yapıyor. Yahu bu kadar büyük bir savaşın göbeğinde Türkiye'nin gündemi Sünni-Şii meselesi midir? Şiilik nedir, Sünnilik nedir meselesi midir? Ben bunun İslamcı cephenin, Türkiye'de iktidar yanlısı İslamcı cephenin önemli bir kanadı bakımından İran'a yönelik bir operasyona meşruiyet kazandırmaya matuf olduğunu da düşünüyorum. Hiç şaşırtıcı da olmaz bence. Çünkü İslamcı cephenin içerisinde ne tesadüf ki, ne enteresandır ki İran'ın varlığını İsrail'den daha riskli, tehlikeli gören bir kanat var. Bu şu anki iktidarın içerisinde. Bunu nereden biliyoruz? Buyurun, Ahmet El Şara. Ahmet El Şara'ya kendi çocukları, ailenin çocuğu muamelesi, ailenin oğlu muamelesi yapıyorlar ama İsrail ilişkileri konusunda son derece ılımlı mesajlar veren bir lider. O nedenle savaşın ileriki aşamalarında Türkiye'yi gerçekten öyle laf olaberiyle değil, gerçekten çok ağır bir bedel ödetecek gelişmelerin yaşanması maalesef sürpriz olmayacak Türkiye açısından. Evet, Türkiye'nin pozisyonu açısından baktığında Adem Yavuz Aslan, şimdi bir taraftan işte Amerika'dan yapılan ziyaretler, talepler, beklentiler var. Bir kara operasyonu
an meselesi. Bu operasyon olduğunda da Türkiye'nin içine gireceği tablo tartışılıyor. Diğer taraftan Türkiye bölgedeki pozisyonu açısından daha önce özellikle Rusya ile ilgili ilişkilere konusunda bir dengelemeye gidebiliyordu zaman zaman ama şimdi Putin telefonlarını açmıyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor Ankara'ya, büyükelçi çağrılıyor, uyarılıyor ve ilişkiler o taraftan da böyle bir sıkıntıya girmiş durumda. Şimdi talepler, beklentiler, bir de Türkiye'nin iç dengeleri var. Yavaş yavaş o iç dengelere gireceğiz. O iç dengelerde iki önemli nokta, yani Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi önemli iki kurumun başındaki isimler Hakan Fidan ve İbrahim Kalın penceresinden tartışmalar var. O tartışmalara girmeden önce Türkiye'nin işine girdiği bu çıkmazı ve Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı kara operasyonu ile ilgili beklenti konusundaki açmazı senin pencerenden birkaç cümleyle yorumlarsan devamında da İbrahim Kalın ve Hakan Fidan'ı açalım. Ya şöyle, ben Doğan'ın söylediği para istiyor kısmına ilaveten meşruiyet ve destek de, ya daha doğrusu koruma da istiyor diye eklemem lazım. Nedeni şu. Şimdi söz konusu sermaye, yani özellikle de hani Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını tam 10 katı diye biliyorum ben. Doğan 15 dedi. Yani bu, ama sonuçta çok yüksek. Yani korkunç bir sermaye birikim var ve bu yapının içerisinde dünyanın en önemli insanları var. Şimdi Erdoğan'ın oradan istediği tek başına sermaye, para gelmesi, bunlar tabii ki öncelikleri, çünkü buna çok ihtiyacı var ama aynı zamanda bir koruma kalkanına da ihtiyacı var. Neden? Bakın, şimdi geçtiğimiz günlerde şunu çok konuştuk. Daha doğrusu konuşmamız gereken konuşmadık. Herkes yanlış bir perspektiften konuştu. Nedir? İşte İstanbul Boğazı'na ve Türkiye Adana civarına NATO kolordusu geliyor. Bu işte İran savaşı denkleminde ele alındı çoğunlukla. Oysa ki o kolordu ile hikaye Rusya ile ilgili bir hikaye. Yani Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkes yapılması durumunda geçen sene imzalanan bir projeydi bu. Ve onun sonrasında ne olacaktı? Eğer Rusya-Ukrayna arasında bir uzlaşma sağlandığı zaman Ukrayna'ya güvence olarak NATO, Türkiye merkezli bir kolordu üzerinden güvence sağlayacaktı. Karadeniz'in güvenliği, Boğazların güvenliği vesaire. Şimdi bu Putin'in çok hoşuna gitmeyen bir proje. Tamam, Putin de her şekilde Erdoğan'la böyle ilişkileri kesip atacak noktaya gelmiyor. Ama Erdoğan, hani tabiri caizse usul usul Batı ittifakına, özellikle NATO ve Amerika safında kendine yer açıyor. Dikkat edersen, sen de söylediğin gibi bir süredir Erdoğan-Putin görüşmesi yok. Hatta uzun bir zaman neredeyse birbirlerini en çok ziyaret eden, en çok görüşen iki liderdi. Diğerleriyle oranla kıyasladığımız zaman. Şimdi bu konuda Ankara ile Moskova arasında bir gerginlik olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. Özellikle Ukraynalıların Karadeniz'deki saldırıları sonrasında Rusların açıklama tonları. Mesela Ruslar daha böyle suçlayıcı ve buyurgan ifadeler kullanmaya başladılar. Yani sizin etkiniz var, bunları durdurun, bunları yaptırtmayın şeklinde. Hani orada bir şeyler pişiyor. Nereye kadar evrileceklerini bilmiyorum ama ben özellikle işte BlackRock'un CEO'sunun Türkiye'de Erdoğan'la görüşmesi, ki bugüne kadar bu görüşme olmadı. Olduysa bile hiç fotoğraf verilmemişti. Bu fotoğrafı özellikle saraydan vermiş olmaları bir hani adres bırakma. Hani biz bu taraftayız, bu tarafın koruma kalkanı altındayız gibi bir mesaj olarak okumak gerektiği fikrindeyim. Hani İsrail'le olan şeyini işte bizim vali diye tanımlanan Tom Barak hep söylüyor ya, Erdoğan'ın Netanyahu ile olan tartışmaları, retorik tartışmalar, bir anlamı yok. Bunları karşılıklı böyle söylerler ama bir anlamı yok ifadesi. O anlama gelen şeylerdi. Bugün İsrail'le olan ilişkilerde ben öyle okuyorum. Washington'daki yansıma da bu. Ben size bir Washington kulisi söyleyeyim. Washington'daki Yahudi lobisinin en güçlü isimlerinden birisinin ifadesi, tırnak içi söylüyorum. Dünyada en fazla Yahudi göreceğiniz yer Tel Aviv'dir. İkincisi de Washington'daki Türk Büyükelçiliğidir demişti. Adem Yavuz Aslan, yani bu önemli bir kulis ama biraz aç istersen birkaç cümleyle. Ne demek bu? Ya hayır, yani açacak şey şu: son yıllarda özellikle Murat Mercan'ın Washington Büyükelçiliği dönemi, Washington'daki Türk Büyükelçiliği ve çok tarihi bir rezidansı var Türk Büyükelçiliği'nin. Eski güzel bir bina. Terörist ilan edilmeden önce de orada programları izlemiştim, gitmiştim oraya ve orası ve Büyükelçilik binası Washington'da en fazla Yahudi'ye rastlayacağın yerde. Evet. Çünkü tüm enerjisini Yahudi lobisine harcadı Erdoğan rejimi. Ve bu ifade bana ait değil. Bu ifade
Washington'da bu konuda en bilinen birkaç isimden birine ait. Hani ismini vermem uygun olmaz ama herkesin tanıdığı bir önemli simanın sözü. Evet. Şimdi Adem Yavuz Aslan, senin bu tespitin üzerine ben Doğan Ertuğrul'dan bir girizgah alıp sonra senden de aynı konuda değerlendirme isteyeceğim. Şimdi Doğan Ertuğrul İran'la alakalı, bölgeyle alakalı sorulara Dışişleri Bakanı zorunda mıyız diyerek ekranda milyonların önünde özellikle kara harekatı ve yaşanabilecek ihtimaller üzerine cevap verecek bir durumda, yani bir duruş ortaya koyuyor ve donup kalıyor. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın böyle bir pozisyonda olduğu bir noktadayız. Diğer taraftan da işte Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında olduğu dönemde kaçırttığı MİT ajanları, yani ihanetle suçlanan MİT ajanları şimdi Halef Selef yeni MİT başkanı tarafından tek tek getiriliyor ve onlardan birisi, sonuncusu ÖSO komutanlığı Esad'a teslim eden eski MİT'çi Lübnan sınırında MİT tarafından yakalandı ve getirildi. Önder Sığırcıklıoğlu. Evet. Yani şimdi burada böyle bir tablo var. Bu tablonun izaha muhtaç olduğu anlamamız gerekiyor. Birbirinden böyle bağımsız da bir durum değil. Ya burada ne oluyor? Yani ne anlamalıyız bu tablodan? Herkes zorunda Öncelikle mıyız diye cevap verebilirsin. değil mi? O güzeldi. Zaten o laf her yere manşet olmuştu. Ben o videoyu da izledim. Şimdi Türkiye'ye yönelik füzeler gönderilmişti. 3 tane. Bunlar düşürüldü filan. A Haber'de yanlış hatırlamıyorsam Hakan Fidan konuk ve soruyu şöyle soruyor muhabir. Ülkemize atılan füzeler etkisiz hale getirildi. Nasıl bir diplomasi yürüttünüz ki füzelerin kesildi arkası filan gibi. Hakan Fidan da bu soruyu cevaplamak zorunda mıyım diyor. Duruma hakim, mevzuyu bilen, üstelik espri kabiliyeti çok yüksek bir siyasetçi profili çizdiğini düşünüyor muhtemelen. Bugün ben Namık Tan'ın gayet güzel bir yorumunu gördüm. Diyor ki böyle demişti. Çok kendinden emin haliyle, hatta orada güzel bir ifade kullanıyor. Kendinden emin haliyle ilgili olarak kendiyle meşbu diyor Namık. O kadar kendiyle meşbu ki öyle bir cevap veriyor şeye. Şimdi diyor 4. füzenin düşürüldüğü NATO unsurları tarafından bilgisi gelince herhalde Milli Savunma Bakanı'yla konuşup açıklama yapacaktır. Bir şey söyleyecektir. Buna da cevap vermek zorunda mıyım diyebileceği bir durum yok. Bu işte bu tablo, yani bu tablo Türkiye'nin özettiği budur. Hakan Fidan'ın bu savaşta, İran Savaşı'ndaki performansı da zaten biraz öyleydi. Şimdi biraz önce program başında Adem şeyi söyledi. Bununla çok bağlantılı bir mesele. Doğu Perinçek'in işte Azerbaycan'da düşen kargo uçağını İsrail'in düşürdüğüne dair iddiası. Düşünün ki Azerbaycan'la İsrail'in ilişkileri, muazzam ilişkileri var. Neredeyse Azerbaycan İsrail'in yanında İran'a savaş açacak durumda. Oradan gelen bir Türk kargo uçağı eğer İsrail tarafından düşürülmüşse, ki gerçekten öyle mi, Doğu Perinçek burada ne murad ediyor ayrı bir mevzu. Ama o şeyde, bu savaş ortamında iktidarın çeşitli parçalar arasında bir çatışma alanı, rekabet alanı, birbirine karşı mücadele alanı olduğu çok açık. Bunun dışında ben şeyi söylemek isterim. Şimdi Hakan Fidan'la İbrahim Kalın'ın ta Kalü Bela'dan bu yana yıldızların barışmadığı, aralarının iyi olmadığı herkesin bildiği bir mesele. Ve MİT Müsteşarı bir Şazeli Şeyhi birine intisap etmiş MİT Müsteşarı olarak. Yani İbrahim Kalın bir Şazeli Şeyhi aynı zamanda. Şazeli Şeyhi, dikkatinizi çekerim. Kendi böyle entelektüel bir konumlandırma falan, yine yakında bir konuşma yapmış. O konuşmayı ben çok değerli buluyorum. Kendi hikayenizi anlatmanız lazım, kendi kavramlarınızla düşünmeniz lazım, bir hikaye anlatmanız lazım, bir hikaye anlatmanız lazım diye metni okurken gerçekten gayri ihtiyari, kardeşim yıllardır hikaye anlatıyorsunuz zaten dedim. Yıllardır hikaye anlatıyorsunuz yani. Anlattığınız hikaye bu. Cangül Örnek Hoca'nın o konuşmayla ilgili şahane bir paylaşımını gördüm. Onu da gerçekten paylaşmazsam olmaz. Diyor ki bu kadar uzun hikaye anlatmalıyız falan filan, kendi hikayemiz dediniz, geldiğiniz yer Güneydoğu'ya NATO kolordusu yerleştirmek. Sizin hikayeniz bundan ibaret yani. Dünyaya kendi kavramlarımızla kendi hikayemizi anlatmamız lazım. Biz bambaşka bir medeniyetiz, bambaşka bir kültürü temsil ediyoruz. Yerli ve milliyiz bilmem ne. Hadi bakalım Güneydoğu'ya NATO kolordusu yerleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüğün, bu yetersizliğin, eskiden öyle bir tabiri vardı ya gündemden düşer. Bu çapsızlığın en büyük ilanıdır.
şey konusunda da İran savaşı konusunda da Hakan Fidan'la şey arasında İbrahim Kalın arasında gerçekten bir çatışma alanı yoksa bile pozisyon alabilmek, kendi rekabetlerini birbirleriyle mücadelelerini sürdürmek için farklı pozisyon almaları şaşırtıcı değil zaten. Hakan Fidan düşünün ki böyle bir İrancı diye bilinen bir isimken savaşın baştan itibaren evet şeyi söyledi birkaç defa net yani İran savaşta düşmez falan filan dedi ama son dönemde o geçen hafta biraz konuştuk. Körfez ülkeleriyle birlikte İran'ı savaş suçlusu ilan etti. Savaşın sorumlusu ilan etti. Bunun karşısında sırf Hakan Fidan'a karşı pozisyon olmak için İbrahim Kalın'ın farklı bir pozisyonu tercih etmesi sürpriz olmaz. Ve bu dediğim gibi savaşın seyri ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceğine bağlı olarak da bu aradaki rekabetin daha belirgin hale geleceğini öngörmek bence mümkün. Burada küçük bir Olmasın katkı o yapabilir miyim? Yani küçük bir tabii katkı ben biraz da şöyle. Önder Hem Sığırcıklıoğlu meselesini de senin perspektifinden konuya da hakim biri olarak baktığında bu kavga ve Türkiye'nin aslında beka meselesi açısından böyle bir dönemde. Yani sonuçta felsefi kısmını, felsefi yönünü, akademik yönlerini ya da daha farklı meziyetlerini konuşmuyoruz bu insanların. Bu insanlar şu anda biri Dışişleri Bakanı, diğeri de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve ülkenin onlardan beklediği başka şeyler var. Fakat karşımızda da böyle bir tablo var. Zorunda değiller şimdi herhalde bu vazifelerinin, görevlerinin hakkını yerine getirme ve bu konuda sorulacak sorulara bir hakkın cevap verme, doğru bilgilendirme konusunda bir mesuliyetlerinin olduğunun farkında değiller herhalde. Dünyaya nizamat vermekten ve az önce Doğan Ertuğrul'un söylediği gibi hikaye yazmaktan. şöyle ifade edeyim. İki konu çok kritik bu süreçlerin içerisinde. Yani sadece Türkiye-İran ilişkileri ya da işte getirilen MİT ajanının hikayesi ve diğer konular, Özgür Özel, CHP'li belediyelere operasyonlar, MHP içerisindeki kavga, bütün bunların hepsini topladığınızda iki şey kritik oluyor. Birincisi liderlerden sonraki durum. Özellikle Bahçeli ve Erdoğan'ın durumu. Hakan Fidan ve İbrahim Kalın meselesinde de parti içerisindeki mücadelelerde her şey Erdoğan sonrası döneme göre adım atılıyor. Herkes Erdoğan sonrası döneme çalışıyor. Bakın Hakan Fidan'ın son dönem dilinde yaşanan değişim dikkat çekici. Hani bu insanları yıllardır tanıyoruz. Hem kişi olarak hem de yayınlarından takip ediyoruz. Şahsen de tanışmışlıklarım var hepsiyle. Bakın bu anlamda İbrahim Kalın'ın çizgisinde bir değişiklik yok ama Hakan Fidan'ın çizgisinde ciddi değişiklik var. Ne gibi? Daha ulusalcı, daha milliyetçi bir ton tutturdu Hakan Fidan son dönemde ki bu Erdoğan sonrası dönemde MHP'nin ve ulusalcıların desteğini almaya yönelik bir çaba. Bu dikkat çekici bir konu. Ve İbrahim Kalın'la olan meselede İbrahim Kalın aileye çok yakın. Yani ailenin de desteği olan. Tamam İbrahim Kalın siyasi bir figür olmayabilir ama aileyle çok yakın olmanın etkisi ve istihbaratın yönetmenin gücüyle bir varlık gösteriyor. Dolayısıyla MHP'deki kavgayı da AKP içerisindeki mücadeleleri de bu iki liderin sonrasına hesap olarak okumakta fayda var. Bunu önemsiyorum ben. Diğer nokta Yani MİTçi o Amerika meselesi. ziyareti etkili olmuş mudur o değişime? Yani Ya Hakan Fidan Amerika Amerika için şöyle ziyaretinden söyleyeyim. sonra da epey bir ağız değiştirdi. Şimdi şöyle ifade edeyim. Yani Amerika ziyaretinde Amerikalıların çalışma tarzında şu var. Ben kimle maksimum faydayı nasıl sağlarıma bakar. Kimle nasıl maksimum faydayı sağlarsam onunla çalışırım. Hiç meselem değil diyor. Yani burada Türkiye-Amerika ilişkilerinde sahada bir karşılıklı müzakere etme, plan program yapma güç dengesi yok. Yani işte ya Amerika'nın başkanı senin cumhurbaşkanına ilgili çıkıp ne istersem yapıyor diyor. Daha ne desin adam? Yani hani böyle bir ilişki varsa oturup iki ülke arasında iki bağımsız egemen ülke arasındaki ilişkiden bahsetmiyoruz ki biz burada. Türkiye-Amerikan ilişkileri o denklemi kaçıralı çok oldu. Şu anda tam anlamıyla böyle tek taraflı bir ilişki var. Dolayısıyla Amerika bu ilişkiyi kimle sürdürürse onunla devam edecektir ki Hakan Fidan da bunu görüyor zaten. Dolayısıyla herkesin verdiği mesaj da o. Bakın ben size bir başka Washington kulisi söyleyeyim. İbrahim Kalın yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Washington'a geldiğinde bir sürü insanın oturdu kalktı burada. Washington'un şöyle bir özel, ya bütün başkentler öyledir zaten. Gazeteciler Washington başkent gazeteciliği daha doğrusu kulis üzerine döner. Yani kim kimle oturdu, kim kime ne söyledi, kim kimle ne bitti. Ya İbrahim Kalın'ın burada Amerikalılara söylediği şeyleri ismini kapatın, tırnak içerisinden koyun. Bunu hangi muhalif söyledi dersiniz? Yani hangi Erdoğan muhalifi bunları söyledi dersiniz?
Çünkü yani Amerikalıların duymak istediğini söylüyor. Oturduğu kişilerle konuştuğu zaman. Böyle enteresan bir şeyi var, denklemi var onların. Yani herkes Erdoğan sonrası döneme yatırım yapıyor. Bir de hatırlatalım. Hakan Fidan İbrahim Kalın'ın Amerika'da okuduğu okul ve çalıştığı kurumlar halihazırda Amerikan kurumlarında etkili yerlerde olan önemli insanlar. Oradan ciddi bir network'ü var. George Washington ve Georgetown ilişkisi basit bir ilişki değil Washington'da. Çünkü o iki üniversitenin mezunları neredeyse devleti domine eden yerler. Ben açıkçası İbrahim Kalın'ın da bu denklemde çok böyle hafife alınmaması gereken bir figür olduğunu düşünüyorum uzun zamandır. Aması şu, yani İbrahim Kalın böyle Instagram, Twitter falan böyle işte tasavvuftur, düşünürlerdir falan bir şeyler yapıyor. Ne onun ismi, Hakan Fidan da Instagram reelleriyle varlık göstermeye çalışıyor. Ya gerçekten bir akıl tutulması. Ya bu kadar kritik konular. Bakın Hakan Fidan'ın o zorunda mıyım ifadesinden milyonlarca kez görüntülenen şeyler çıkartılıyor. TikTok paylaşımları çıkartılıyor, Instagram paylaşımları çıkartılıyor. Zaten amaç da bu. Ya biz Ha. Hulusi Akar'ın meclis kürsüsünden TikTok videosu çektiğini gördük ya geçen aylarda. Kimse fark etmedi bunu. Adam konuşurken şu sesi duyuyor musunuz diye elini havaya kaldırdı. Oraya F-16 sesi girdi sonra. Ya böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ya ülkenin bakanlığını, Genelkurmay Başkanı yapmış adam meclis kürsüsünden böyle bir mizansen uyguladı. Bunun daha ötesini de gördük. Neyse konuyu dağıtmayalım. Şu MİTçi meselesine geleyim. Ya bu Türkiye'nin utanç meselesi. Birçok yönüyle utanç meselesi. Neden? Önce olayın kendini bir hatırlatalım. Ya söz konusu MİTçi Türkiye'nin koruması altındaki ve şöyle söyleyeyim, Özgür Suriye Ordusu'nun komutanı, Sünni birisi ve Esad rejimine baş kaldırmış. Ve Türkiye'de bir oluşum içerisinde, Türkiye'nin koruması altında, MİT'in koruması altında ve bir oluşum yapıyorlar. Özgür Suriye Ordusu Hüseyin ve sonra Harmuş. bakıyorsun. Evet, Hüseyin Harmuş. Hüseyin Harmuş. Ve Hüseyin Harmuş Türkiye'deyken, beraberinde iki ekiple birlikteyken MİT'in ekibinde çalışan MİT Bölge Başkanı ve orada tercüman olarak çalışan, ismini yine unuttum, bu şahsın hep notlarım arasına alıyorum ama unutuyorum. İsmin onunla olan ilişkisi enteresan. O isim ideolojik olarak da Oda TV röportajlarından biliyoruz. İlginçtir. Yani MİT'in en kritik elemanlarından bir tanesi Oda TV röportajlar verdi. Onu da unutmayalım. Bağlantıları gösterme açısından çok ilginç. Daha sonra da Oda TV röportajları sildi. Bu önemli bir anekdottu. Söz konusu MİT ajanı Harmuş'u kaçırıp Esad'a teslim etti. Esad ve beraberindekilerle birlikte bunlara öyle ağır işkenceler yaptılar ki, yani ekrana veremeyiz o görüntüleri. İşkenceden sonra çok kötü şekilde öldürüldü bu insanlar. Ve orada Özgür Suriye Ordusu daha büyüme aşamasındayken dağıldı. Çünkü siz Türkiye'ye güvenerek böyle bir yola çıktığınızda sizin istihbaratınız bu insanları alıp Esad'a teslim etmiş ve onlar işkenceyle öldürülmüşse o yolda yürümek isteyen insanlar sizle yürümezler, normaldir. Ve belki de Suriye'de yaşanan süreçler çok daha erken sonuçlanacakken yıllarca ve binlerce insanın ölümüne neden olan bir yolu açtılar. Şimdi buradaki hadise sadece bir para ödülüyle ilgili bir şey değil. Yanlış hatırlamıyorsam $100.000 falan koymuş Esad onun için. Hani $100.000 için böyle bir şey yapmaz oradaki kişiler. Ve bunun karşılığında neyle karşılaştık? O isim olağanüstü bir şekilde cezaevinden kaçırıldı. Ve şimdi hemen iktidar medyası bunun FETÖ sakızını çiğnemeye başlıyor. Yani Bahçeli'nin bugün yine aynı FETÖ sakızını çiğnemesi gibi bir durum. Ya iyi de onu oradan kaçıranın Sebahattin Asal olduğunu bütün camia biliyor, herkes biliyor. Ve suçladıkları savcının bir kriminal çete davasını izlerken MİT'in tercümanının Harmuş'u kaçırıp Esad'a teslim ettiğini tespit eden, onu tutuklayan insanlar zaten cezaevinde şu anda savcı ne Şişman'da, Özcan Şişman. Onu suçluyorlar. İşte açık cezaevine geçiş sürecini sağlayan ve o sürecin arkasındaki kişi Sabahattin Asal. MİT'in paralel MİT'in daha doğrusu. Biliyorsunuz Hakan Fidan MİT'e bir paralel MİT kurmuştu. Yani normal yapının içinde bir de doğrudan kendine bağlı, sadece kendine bilgi ve hesap veren bir ekip vardı. Bu ekip içerisinde birkaç isim vardı. Bunlardan bir tanesi Kemal Eskintan, Suriye Muhaliflerin Organizasyonu, ve diğeri de Sabahattin Asal. Hani bunları da deşifre olan isimler olduğu için söylüyorum. Çok kritik isimlerdi bunlar. Ve bunlarla o operasyonu yaptılar.
ve adamı kaçırdılar. Çünkü söz konusu şahsın Reyhanlı patlamasında parmağı var. Onlarca insanın hayatını kaybettiği patlama. Suriye ordusunun komutanının kaçırılmasında parmağı var. Bölgede bir sürü kirli işte parmağı var. Ve bunların bir şekilde Suriye tarafında hani eks olması, bir şekilde hayatını kaybetmesini bekliyorlardı ama olmadı. İşler karıştı ve Esad rejimi de bunu çok iyi değerlendirdi. O ifadelerini aldı, itiraflarını aldı vesaire, bir sürü insanın infazı gerçekleşti. İbrahim Kalın'ın bu ismi yakalatıp getirmesi açıkçası Hakan Fidan ve ekibi için hoş bir şey değil. Neden değil? Çünkü Nuh Yılmaz bile Şam Büyükelçiliğinden tweet atarak oyuna dahil oluyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Oda TV'cilerde bir şey hali var. Ya işte bu adam aslında önemli birisi değildi falan gibi. Ya Oda TV'ye röportaj vermişti adam, hatırlatırım. Yani orada çok enteresan ilişkiler vardı. Ve bugün geldiğimiz noktada 12 yıl sonra güya adım adım izliyorlar. Lan 12 sene niye beklediniz o zaman? Adım adım izlediklerini söylüyorlar. Tam anlamıyla bir Erdoğan sonrası dönemin güç mücadelelerinden birisini izliyoruz. Şimdi o güç mücadelesi yaşanırken işte birçok böyle saçma gibi gözüken ama perde arkasında hem geçmişe dair hem de geleceğe dair önemli ipuçlarını görebileceğimiz hadiseler var. Şimdi Hakan Fidan, İbrahim Kalın penceresinde durum bu ama iktidar ortakları arasında bir sıkıntı var, bir kriz var. Özellikle MHP cephesinde bugünlerde az önce sen de işaret ettin. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında çok da son 1,5-2 yıldır alışkın olduğumuzun dışına çıkan artık farklı mesajlar içeren, geçen hafta da biraz konuşmuştuk, ondan önceki hafta da konuşmuştuk ama yaklaşımlar var. Bugün de öyle oldu. Doğan Ertuğrul şimdi o çözüm süreci, İmralı süreci derken şimdi bir taraftan Öcalan'dan gelen açıklamalar var. İşte Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandırılma meselesine giden açıklamalar var. İşte Bahçeli'nin açıklamaları var. Fitneden, fesattan bahsediyor. MHP'nin içinde çok ciddi anlamda İzzet Ulvi Yönter'in istifasıyla beraber bir kez daha üzerinde durabileceğimiz hadiseler, bir kez daha kamuoyunun tartışabileceği olaylar var MHP'nin merkezinde olduğu. Şimdi bu cephede de bu yaşanan hadiseleri bizim normal bir siyasal denklem içerisinde görme şansımız yok. Çünkü daha önceki tecrübelerimiz bu olayların az önce programın başından beri konuştuğumuz çerçevenin içinde önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. MHP Bahçeli cephesinden baktığımızda Erdoğan sonrası ve bu İmralı süreciyle alakalı bölgeyi de etkileyen İran ve Suriye meselesi ekseninde tablo nedir? Yani yeni oradan ne okuyorsun sen? Bahçeli'ye geçmeden önce Adem'in söz ettiği MİT'çinin yakalanması mevzunun şüphesiz ki Hakan Fidan'la Kalın arasındaki rekabete ilişkin bir tarafı var ama şeyi de bence göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi iktidarın ortağı, ulusalcılar iktidarın 15 Temmuz sonrası rejimin paydaşlarından bir tanesi. O nedenle Bahçeli işte hatta biraz önce bir yorum gördüm. Bahçeli bu lafı etti kardeşim, bu Türk uçağının düşürülmesiyle ilgili niye kimse kapısına dayanmıyor, Perinçek'in diyorlar, Perinçek'le ilgili. O dönemde ulusalcılarla iktidarın MİT ya da işte Erdoğan rejiminin ortak olmadığını hatırlamakta fayda var. Suriye Savaşı'nın ilk döneminde Erdoğan ve Bahçeli'nin ulusalcı Bahçeli'si Perinçek'in kanadı tamamen farklı yerlerde. Suriye Savaşı'nda bambaşka yerlerdeydiler ve MİT'in kendisinde Hakan Fidan'ın müsteşar olması MİT'in tamamını kontrol edici anlamına gelmiyordu tabii ki. Şu anki durumda da olduğu gibi Hakan Fidan'la ilgili Adem söyledi, paralel MİT. Allah bilir kaç tane paralel çizgi vardı MİT'te ve hala ne kadar paralel çizgi var acaba? O dönemde öyle bir kanat olduğu MİT'te çok belliydi ve o kanat Esad rejiminin yanlısı, işte Perinçek kanadı o taraftaydı, başka ulusalcılar o taraftaydı. O hesaplaşmayla ilgili bir tarafı da bence var meselenin. Üstelik tekrar ediyorum, bu Perinçek'in açıklamasının bugünkü zamanlamasının MİT'çinin getirilmesine denk gelmesi de çok anlamlı bence. MİT'çinin getirilmesinin ortaya çıktığı gün Perinçek çıkıp
bir ifşaatta bulunuyor filan. Bence o kanatta da bir çatışma alanı var. Onu görmek gerekiyor. Bahçeli'nin açıklaması uzun. Her zaman olduğu gibi bugün seninle konuştuk. Bu programın şanslı tarafı. Bahçeli konuşuyor. Bahçeli salı günleri hangi konuya temas etmiyor ki? Bahçeli, ben mi kaçırıyorum acaba? Bu kadar üst perdeden ilk defa FETÖ dedi yeniden. Üstelik yani FETÖ'cüler şunu yaptılar, bunu yaptılar falan filan değil. Bahçeli bir FETÖ gündemi getirdi Türkiye'nin önüne. Bahçeli'nin getirdiği FETÖ gündemi şu: yurt içinde ve yurt dışında hep iyi yaptıkları gibi bilmem ne kurumları hedef alıp operasyonlar çekiyorlar. Allah Allah, selamun kavlen, ne oldu Devlet Bahçeli? Niye bir FETÖ gündemi icat etmek zorunda kaldın? Bir, ben bu durumun, hani sosyal medyada çok kullanıyor, FETÖ ifadesi kullanıyorsa bilin ki bir yerde bir pislik vardır falan. Bu sıkışmışlıkla ilgili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani Bahçeli'nin kendi sıkışmışlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunun çok katmanlı Ortağına bir tarafı. 15 Temmuz mesajı da olabilir mi bu Doğan Ertuğrul? Yani Abi bir ortamda saniye. çeşitli mesajlar veriyor. Pekala bence olabilir. Ama Bahçeli'nin uzunca bir süredir bu kadar üst perdeden, dediğim gibi, hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyetler, etkinlikler filan demesi manidar tabii ki. Bahçeli'nin hangi söylediği söz manidar değil ki? Bomboş bir retoriğin içerisinde her tarafa mesajlar veren konuşması var. Şu Abi anki çünkü durumda da skandal çok büyük. Yani evet, skandal büyük olduğu için üst perdeden konuşuyor. Sert evet, çıkıyor. Üst perdeden tehdit ediyor. Çünkü skandal çok Skandal büyük. ne Adem Yavuz evet, Aslan? Altını çizelim, Abi açalım. Ayhan Bora Kaplan evet. soruşturması, çetenin kendisi, Ulvi Yönter'le olan ilişkileri, MHP'li bürokratlar, savcı. Allah nasip ederse bu işlerin sonunda ben buradan bir dizi filmi çıkartırım diye düşünüyorum. Ayhan Bora Yani Kaplan'ı neden? Bak hatırlatalım, bir de yani abi Süleyman bir Soylu'yu söyleyeyim. da Bakın hatırlatalım. şimdi Yani bak şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz resmi geriden alalım. Şimdi yine aynı yere gidiyorum diyen çok geriden izleyicilerimiz olabilir almayalım, ama vaktimiz daralıyor Adem Yavuz Aslan. realite Yani bu abi. Realite bu. Realite bu olduğu için bunu anlatmak zorundayız. 17-25'ten sonra cezaevindeki bütün mafya örgütleri serbest kaldı. Polisler tasfiye edildi ve mafyaya iktidar alanı açıldı. Bilerek, isteyerek iktidarın önünü açtılar. Cezaevindeki herkes çıkartıldı. Özel afla Çakıcı çıkartıldı, hatırlatırım. Bahçeli'nin makamında ağırladığı mafya liderlerinden zincir olur. Jandarma komutanı Arif Çetin suç örgütü liderleriyle albüm yaptı. Bakın, Süleyman Soylu, fotoğrafı olmayan suç örgütü lideri yok. Bu süreçlerin hepsi geldi ve Türkiye'nin bugünkü haline getirdi. Erdoğan bilerek, isteyerek bütün kriminal adamları kritik noktalara getirdi. Mehmet Ağar polisleri dediğimiz adamlar. Ve bu yapının sonucunda bugün bu çöküş bir anda olmadı. Bugün Türkiye'de yaşanan bu paçalarından akan rezalet böyle bir iradeyle oldu. Yani bu tesadüfen, kazayla bu hale gelmedik biz. Şimdi neyle karşı karşıyayız? Bakın, Ankara'nın bütün gece kulüpleri, eğlence mekanları, restoranlarını kapatan bir orijinalde ki kendisi de Kürttür, Ayhan Bora Kaplan'ın, MHP ile kanka olan bir suç örgütü var. Bu suç örgütü emniyet müdürlerini haraca bağlıyor. Ankara savcısının, başsavcısını haraca bağlıyor. Bunların hepsini besliyor. Bütün adliyede çalışanların hepsi bunun mekanlarında yiyor, içiyor, eğleniyor. Karı kız işlerini hallediyor. Böyle bir network var. Ve bu yapı 15 Temmuz ayağında da Süleyman Soylu'yla, uzun namlu silahlarla ilk defa gün yüzüne çıktı. Şimdi bu yapı o kadar enteresan bir yapı ki MHP yönetimine sızıyor. Ya şunu, ben Bahçeli olsam, hani Allah korusun da Bahçeli olsam utancımdan sokağa çıkamam. Ya benim meclis kürsüsünde yaptığım konuşmayı mafya yazdırmış. Abi skandalı hatırlatırım, bakın. Adem, bir Ayhan Bora küçük Kaplan, virgül rica edebilir miyim? Bu bence MHP yönetimine sızmıyorlar. MHP yönetimi buydu ve bu zaten. Kimsenin sızdığı falan hayır, filan yok bak, bence. hayır, şöyle söyleyeceğim. MHP'nin mafyayla olan ilişkisi zaten malum. Evet, evet, Ama ya bu bir cüret. Yani sen evet. bir genel başkanın meclis kürsüsünden yaptığı konuşmaya mafya sızıyor. O Tabii. konuşmaya metin İfade ekliyor. yerleştiriyor. Araya parça koyuyor. O parça başsavcı tarafından talimat olarak alınıyor. Çünkü yazışmalar bunu teyit etti. Yani işte Ulvi Yönter konuşmayı bitirdi. Yarın Bahçeli bunu meclisten söyleyecek diyor WhatsApp yazışmaları. Çetenin WhatsApp yazışmalarında var bunlar. Sonrasında başsavcı bunu görecek, başsavcı takip edecek diyor. Ve Devlet Bahçeli'nin sağ kolu, Devlet Bahçeli hastayken partinin lideri gibi davranan Ulvi Yönter, Bahçeli sonrası partinin lideri olacak olan, Sedat Peker'le bu yönde karşılıklı birbirlerine jestler yapan adam, mafyanın
organizasyonunu, çünkü mafya da şunu planlıyor. Devlet Bahçeli orada yeni bir FETÖ diyecek. Bak yine bütün pislikleri FETÖ'yle kapatma söylemi. Yeni bir FETÖ söylemi ortaya atacak. İşte emniyete darbe yapmaya çalışıyorlar. Hedef Cumhur iktidarı diyecek. Orada emniyette operasyon yapan ekibi, mafyadaki cesarete bakar mısınız? İktidar ortağı partiyle emniyete operasyon çekiyorlar. Oradaki polisleri tutuklatacaklar. Oradan aldıkları ifadelerle cezaevindeki bütün mafya üyeleri çıkacak. Kumpas bu. Kumpas'ın organizasyonunda ve göbeğinde de MHP'nin 2 numaralı ismi var. Ulvi Önter. Ve bu adam oturuyor Devlet Bahçeli'nin konuşma metnine mafyanın talebi doğrultusunda bölümler ekliyor. Şimdi Devlet Bahçeli bunu yani bu hadiseyi ortaya döküldükten sonra ya FETÖ sakızı falan temizlemez bunu. Hani geçen hafta devlet Ya bu yama bu açığı kurtarmaz yani, o çok fena bir ya şekilde Özgür ortaya Özel çıkmaz. geçen hafta şampuan diyordu ya, FETÖ şampuanı. Valla bir kamyon FETÖ şampuanı döksen bu rezalet temizlenmez. Ben diyorum buradan Netflix'in Narcos dizilerini falan geçti bunlar. Ya böyle bir hadiseden bir Netflix dizisi çıkar, Allah nasip ederse bir gün yaparız. Ya büyük bir rezalet. Öyle böyle bir şey değil ve Türkiye'nin bütün sisteminin nasıl mafyaya teslim olduğunun en somut örneği ya. İçinde yok. Yani yok gerçekten Birazdan o Ankara'nın örneklerden birini de konuşacağız Adem Yavuz Aslan. Yani Öncü Sönmez, Ünlüler Operasyonu, onun ifşaları, ifşa videoları geldi. Medya, mafya ve siyaset, yani Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesi, havuz medyası ekibi, bunların ve mafyanın, Ali Uzun'un, Sedat Peker'in yerine konumlandırılan Ali Uzun'un yaşadıkları çerçevesinde senin değerlendirmelerini almaya devam edeceğiz. Ama burada Doğan Ertuğrul az önce başladığı analizi tamamlarsa ben direkt o örnek üzerinden de seninle devam etmek istiyorum. Ya aslında mevzunun geldiği yerde söyleyeceklerimi söylemiş sayılırım ben. Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında arınma çağrısı vardı. Arınma ve durulma çağrısı. Bu ifadeler çok önemli değil mi? Arınma ve durulma çağrısını CHP yapıyordu. Yolsuzluk bağlamında yapıyordu. Ondan sonra arınma ve durulmanın neyle ilişkili olduğunu hepimiz biliyoruz. MHP'nin arınması, durulması Arınma falan durulma filan diyor da normal Doğan bir ülkede Ertuğrul, şimdi kapatılması sarayda da gerekiyor. bugün belki bu gece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bileti kesilecek. Yani yarın mutlak mutan kararı çıkacak ve partiye yeniden Kemal Kılıçdaroğlu dönecek. Yani arınma, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik o sert mesajları Bahçeli'nin saraydaki bu entrikayı da biraz gözler önüne seriyor. O konuda hani yeri gelmişken bir pencere açayım. Evet şöyle, yani aslında CHP ile ilgili mevzu önemli. Bu Butlan davası, Mutlak Butlan davasının dışında bugün ya bakın ne kadar anormal şartlarda yaşadığımız, hani şey söylemeye çalışıyoruz ya, Türkiye'deki durumun vahametini, rejimin geldiği hukuksuzluğun, anayasasızlığın, kurumsuzluğun niteliğini anlatmakta aciz kalıyoruz. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk baskını yapıldı. Belediye başkanı, eşi, çocuğu, 56 kişi dahil gözaltına alındı. Kaçıncı belediye? Kaçıncı belediyeye baskın bu? Kaçıncı belediye başkanının gözaltına alınması bu? Özgür Özel bugün uzun bu konuda açıklama yaptı. Diyor ki epeyce bir zamandır konuşuluyordu. Üzerine büyük baskı vardı. AKP'ye geç diyorlardı. AKP'ye geçmezse seni tutuklarız çoluğunla çocuğunuzla dediler diyor. Bakın tablo bu kadar net. Tablo hiç böyle lamıcımı yok diye bir şey var ya, tablo bu kadar net. 40 küsür senedir CHP'nin kazanamadığı illerden bir tanesi kazandı. Epeyce bir süre baskı olmuş. Bir sürü ilde malum işte parti değiştirenler oldu. Hapis yatan onlarca, sayamıyoruz artık, belediye başkanı falan filan var. Bursa'da da aynı şey oldu. Ve bugün Bahçeli arınma çağrısı yapıyor bu partiye. Yarın CHP ile ilgili mutlak butlan olur, başka şey olur. Zaten mutlak butlana gerek kalmadan gidiyor. Bütün belediyelerine çöküyorlar. O nedenle sanıyorum bunu realize edebilirlerse yakın dönemde, yani CHP'nin son yerel seçim başarısından sonra en kontratağı olur. Yerel seçimlerden başlamak üzere ara seçim isteyeceğini söyledi. İlk defa CHP miting yapmak dışında yerel seçimlerden önce ilk defa bir siyasi proje ortaya koydu. Meclis başkanı ile görüşeceğim, ara seçim isteyeceğiz dedi. Ara seçimin şartları oluşmuştur dedi. Bu yerel seçimden başlamak, yerelden başlamak üzere bir ara seçim dedi. O sandık mutlaka gelecek dedi ve Erdoğan'a belediye başkanlarını tutukladığın bütün belediyelerde dedi, yolsuzluk soruşturması yaptığın, görevden aldığın bütün belediyelerde ara seçim yapalım ve eğer CHP kazanmazsa görevi bırakacağım dedi.
Şimdi CHP'den ve muhalefetten beklenen, şu anki Türkiye'nin şartlarında beklenen şey bu aslında. Bir siyasi proje ortaya koyabilmek. Ama gelinen şeyde bu konunun başında olduğu gibi Bahçeli açık bir şekilde arınma çağrısı yapıyor. Yarın bir gün CHP'ye yönelik böyle bir şey olursa da işte Özgür Özel'in tutuklanması, Mutlak Butlan'la işte partinin başına tekrar belki Kılıçdaroğlu'nun gelmesi gibi mevzu, bunun zeminini oluşturuyorlar zaten. Bunun zeminini kendi tabanları açısından ki Bahçeli ile Erdoğan arasında bu konuda bir anlaşma olduğu da bence belli. Bir CHP muhalefetinin kendisinden, ikincisi Türkiye'nin muhalif kesimlerin tepkisinden muhtemelen korkuyorlar. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir tabloyla karşılaşmamız sürpriz olmaz. Dileyelim ki CHP Özgür Özel ara seçim çağrısını, stratejisini hayata geçirebilsin, bir siyasi projeye dönüştürebilsin. O olmazsa önümüzdeki günlerde epeyce yine sadece şeye kilitlenmiş, Bahçeli ile Erdoğan arasındaki pazarlıklara ve çatışmaya kilitlenmiş bir Türkiye siyaseti göreceğiz. Belki şu nedenle önemli. Türkiye'de muhalif partilere, ana muhalefet partisinin kazandığı belediyelerin tamamına kayyım atansa, tamamı görevden alınsa, tamamının yerine bir AKP'li getirilse artık nefesi kalmadı Türkiye'nin, düşünebiliyor musun? Her şey normalleşti. Her şey normalleşti ve iktidarın merkezinde MHP ile AKP, Erdoğan'la Bahçeli arasında olup biten mücadele, rejim içerisindeki kavgadan ibaret bir siyasi alan var Türkiye'de. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu değişirse ben net olarak şunu söyleyebilirim. Bu siyasi alan değişirse, muhalefet yeni siyasi alan, siyaset etme alanları ortaya çıkarırsa, başından itibaren bakılan iktidarın ortakları ve paydaşları arasındaki kavga da akıl almayacak kadar şiddetlenecek. Şu ankiyle kıyaslamayacak kadar şiddetlenecek. O zaman muhtemelen eğer gerçekleşirse, böyle bir fantazi gibi görünüyor ama o zaman gerçekleşirse muhalefet kenara çekilip o kavgayı daha rahat izleyebilir gibi görünüyor. Ama şu an henüz savuşturulması gerekli olan riskler var muhalefet bakımından. Evet. Adem Yavuz Aslan yine diyecek ki Özgür Özel'i eleştirme kontenjanından bu haftaki hakkım diyecek ama şimdi tam da bu noktada o muhalefetin dillendirip gündeme taşıyamadığı, taşıyıp yarım kalan muhalefetle medya arasındaki o bağ açısından son günlerde bir kez daha öğrendiğimiz ve şok olduğumuz gerçeklikler var. Bunlar da nasıl ortaya çıkıyor? İfşalarla çıkıyor. Bir dönem işte Sedat Peker ifşalarıyla bunu görmüştük. İşte Muhammed Yakut ifşalarıyla bazılarını görmüştük. Şimdi bugünlerde de Öncü Sönmez'in ifşaları var. Öncü Sönmez, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesi çalışanları ve bunların kurduğu bir ağı deşifre ediyor. Bunun konuşulması isteniyor ama diğer taraftan o muhalef medyaya dair de çok ilginç açıklamalar çıkıyor ortaya. Adem Yavuz Aslan programımızın da sonuna doğru yaklaşırken Öncü Sönmez'in işte mafya cephesinden Ali Uzun, medya cephesinden Sabah gazetesi Abdurrahman Şimşek ve siyaset cephesinden Akın Gürlek odaklı, merkezli bu açıklamalarından sen nasıl başlıklar çıkardın? Bize böyle hani konuyu, o ifşaları uzun uzun dinleyemeyen, takip edemeyenlere böyle 3-5 spot başlık olarak söylediğimizde ne anlamalıyız? Özgür Özel'i eleştirme kontenjanımı kullanayım. Özgür Özel'in ara seçim hamlesi uygulanabilecek bir hamle değil. Teknik olarak değil. Neden? Çünkü 22 milletvekilinin daha istifası gerekiyor. Bunun meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Yani siz bir Yerel hamle seçimlere yönelik söylüyor bunu Adem. Yerel seçimlere yönelik söylüyor. Belediye genel meclisleri gelin seçimde istifa söylemedim. etsinler diyor. Mesela İstanbul'da. Belediye meclisi istifa etsin, İstanbul'da belediye seçimi yapalım diyor. Ben genel seçim gibi anladım onu. O yüzden eğer öyleyse teknik olarak şey farklı. Evet, yani genel seçimlerse farklı ama yerel seçimse farklı tabii. Evet, Ama evet. genel seçimler için eğer istemişse onu ben öyle anladım. Hem yerel hem genel olarak anladım. Eğer genel seçimler için istiyorsa erken seçimi, ara seçimi o mümkün değil. Çünkü meclis onaylamaz 22 milletvekilinin istifasını ve dolayısıyla iktidara rağmen bir eylem yapma şansınız kalmaz. Şimdi burada Özgür Özel'in bugünkü uzun basın toplantısında diyor ki işte efendim mafya mısınız lan diyor. Mısınız mı?
Yani mısınız lafını niye söylüyorsunuz ki? Mafya olduğunu görmek için bir şeye mi ihtiyacınız var? Ya bakın, şimdi Özgür Özel'in ve iş adamı neydi ismini yine unuttum. Bugün isimleri unutuyorum ya. Öncü mü? Öncü Evet, Sönmez. Öncü Sönmez. Bakın Öncü Sönmez'in Sönmez. anlattıkları içerisinde bize sürpriz gelen, "Aa, bu da mı olmuş?" diyeceğimiz bir şey var mı? Yok, hepsini yıllardır yaşıyoruz. Çünkü bu bir sistem. Erdoğan'ın kurduğu bir çark. Ve FETÖ borsasıyla başladı. FETÖ yapılırken seküler kesim, diğer kesimler çok ilgilenmedi. Ya bunlar yesinler birbirlerini, bize ne dediler. Ve Erdoğan orada bu sistemi kurumsallaştırdı. İzmir'de başladı. Okan Batu 15 Temmuz'un da kritik isimlerinden biliyorsunuz. Hatta orada kan döküldü. AKP İl Başkan Yardımcısının çocuğunun yanında infaz ettiler. Aha. Sonrasında oradaki tecrübeyi tüm Türkiye'ye yaydılar. Biz bu kanalda defaatle şunu anlattık daha önceki yayınlarda. Bebek Otel hikayesi ve ünlülere uyuşturucu operasyonu dediğiniz hadise ve gezi olayları, Gezi Parkı soruşturması, Ayşe Barım, Erdoğan'ın içinde bir ukde olarak kalan İstanbul sermayesine, beyaz Türklere çökmesi için bir vesile yapılacak. Buradan gidemeyecekleri hiç kimse yok demiştik. Adını hiç duymadığımız bir iş adamı çıktı. Bak, o kadar duymadık ki adamın adını. Sürekli notlarımıza bakıyoruz. Neydi bu adamın adı diye. Yani o kadar uzağız yani şeyden, hiç bilinmeyen bir isim. Ve bu isimden bile işte işin içerisinde mafya var, işin içerisinde bürokrasi var, işin içerisinde medya var. Şimdi Serhat Albayrak'ın kurduğu çeteyi bilmeyen mi vardı? Medya Gündem, Tutkun Akbaş'la başladı. Yıllarca bu çeteyi sürdürdüler. Abdurrahman, sonra orada Ferhat Ünlü, onların insanlara şantaj yapmaları. Ya ben size kendimle ilgili bir örnek hatırlatayım. Abdurrahman Şimşek denen müptezel benim tutuklanma kararımı yayınladı. Tarihi yoktu. Yani tutuklama kararı çıkarmışlar, tarih yok. İstediği zaman koyacak oraya. Ve yani düşünün, hani böyle bir çete var ve bu çete yıllardır bunları yapıyorlar. Şimdi çok gündem olmasının nedeni birinin çıkıp bunların hepsini tek tek cesurca anlatmış olması. Yurt dışına çıkıp orada her şeyi anlattı. Bu yönüyle bütün o Erdoğan rejiminin çürümüşlüğünü ifşa etmiş oldu. Adalet Bakanı işin içerisinde, savcı için içerisinde, medya içerisinde ve bütün bunların hepsi saraydan habersiz mi? Sarayın bilgisi dışında olduğunu düşünmüyorum. Ve bu yöntemle, bakın bu yöntemle bütün İstanbul sermayesine, beyaz Türklerin hepsine çökecekler. Tek tek belirleyip, çünkü herkesin hesap bilgilerine sahipler. Ve bu hesap bilgileri üzerinden aklımıza hiç gelmeyen insanlardan milyonlarca dolar paranın nasıl indirildiğini ve medyadaki yalan haberlerin nasıl şantaj malzemesi olarak üretildiğini göstermek lazım. Yani bu şeyi görmek lazım. Buradan şunu da söyleyeyim. Yani bu yalan haberlerin yapıldığını biliyoruz ama birçok izleyicimiz şöyle düşünüyor. Ya bunlar işte ideolojik müdahale. Hayır, yok. Erdoğan rejimindeki her şeyin nedeni para, çökme, hadise tam olarak çökme rejimi. Evet. Kesinlikle. Şimdi Adem Yavuz Aslan, milli maç var bu akşam malum. Birazdan maç başlayacak. Takipçilerimiz de yavaş yavaş maç izleme hazırlığına geçiyorlardır. Dolayısıyla bu akşam biraz böyle erken bitireceğiz. Cesaret edemiyorum son ekleyeceğim var mı diye. Hakkı Doğan Ertuğrul'a kullandırayım ben de bu hafta. Doğan Ertuğrul'un son ekleyeceği bir şey var mı bu çerçevede? Ben hakkımı kesinlikle gönül rahatlığıyla Adem Yavuz'a teslim ediyorum. Adem Yavuz Aslan. Bu kadar şeyden sonra söylemeyeyim artık yani. Bende gündem bitmez abi. Gündemden bol bir şey yok. Yo, yani bitmesin de çok önemli başlıklar var. Dediğim gibi bugün maç olduğu için de biraz erken toparlıyoruz. Sevgili takipçilerimiz lütfen izlemeyi, beğenmeyi, eleştirmeyi, yorum yazmayı, linkimizi paylaşmayı ve dostlarınıza bizi önermeyi ihmal etmeyin. Sizin gündeme taşımak istediğiniz konuları, başlıkları biz burada ele almaya, tartışmaya, konuşmaya her hafta olduğu gibi devam edeceğiz. Anket yapmıştık. Savaşta son durum ne diye sormuştuk size. Sizlerden gelen cevaba yer vereceğim ben. Anketlerin arkadaşlar siz kapatınca ben sonuçları buradan göremiyorum. Yani dolayısıyla kapandı. Şimdi görüyorum. Trump vazgeçti, çıkış arıyor diyenlerin oranı %53. Kara harekatı başlamak üzere diyenlerin oranı %35. Trump Hürmüz'ü alıp bırakacak diyenlerin oranı %12. Yani dolayısıyla bu savaştan bir çıkış arayışında
herkesin tabloyu bu yönde değerlendirdiği, sizlerin de bu perspektifte bir anket sonucu ortaya koyduğunuzu görüyoruz. Şimdi bütün bu İran endeksli gündemi, Türkiye odaklı gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Doğan Ertuğrul'a ve Adem Yavuz Arslan'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere Açık Görüş'ten hoşça kalın diyelim. Doğan Ertuğrul, Adem Yavuz Arslan, takipçilerimizle paylaşacağınız son bir mesajınız varsa buyurun. Hoşça kalın. Hoşçakalın.